Merhaba arkadaşlar. Marketplace'te gördüğünüz binlerce şapka, saç modeli, sırt çantası ve aksesuarların büyük bir kısmı artık Roblox tarafından değil, normal kullanıcılar tarafından üretiliyor. Bir sonraki ürün neden sizinki olmasın? Bugün Roblox'un UGC yani User Generated Content sistemini öğrenmeye başlıyoruz. Peki UGC tam olarak nedir? Kısaca anlatmak gerekirse Roblox artık oyuncuların ve geliştiricilerin kendi şapkalarını, kılıçlarını, sırt aksesuarlarını, saç modellerini ve daha birçok avatar eşyasını tasarlayıp Roblox Marketplace'te yayınlamasına izin veriyor. Yani sadece oyun geliştirmek değil, kendi avatar ürünlerinizi üretmek ve bunları milyonlarca Roblox kullanıcısına sunmak da mümkün. Üstelik bu ürünler beğenilip satın alındığında Robux'ta kazanabilirsiniz. Ancak bu videoda Blender ile model yapmayacağız. Hazır bir modeli ve onun texture dosyasını kullanarak Roblox'a aktaracağız ve bunu bir UGC aksesuarına dönüştüreceğiz. Marketplace'e yüklemeye hazır hale getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gelin modelimizi ekleyerek işlemimize başlayalım. Boş bir Roblox haritası açtım. Şimdi modelimize ekleyeceğiz. Bunun için iki dosyam var. Hazır model kullanıyorum. Bir kılıç için bir FBX dosyası ve bunun kılıcın kaplaması için de bir texture PNG resim dosyamız bulunuyor. Haritamıza geldik. Ana sayfadan içe aktar diyoruz. Burada FBX dosyamızı, kılıç dosyamızı seçtik. Bakın kılıç için burada ayarlamalar geldi. Buradaki en önemli ayarlama dosya geometrisi diyor. Ölçeklendirme. Haritaya direkt modeli eklediğinizde çok büyük oluyor. Bunu biraz küçültmemizde fayda var. Ben daha önce denedim. 0.45 boyutu bizim için şu anda bu kılıç için ideal. İçe aktar dedikten belli bir süre sonra kılıcımız oluştu. Bakın sağ tarafta kılıcımızı görüyoruz. Haritamızda da bu şekilde F tuşuna basarak kılıcımıza odaklanabiliriz. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağız? Bu kılıcımıza bir texture yani doku giydireceğiz. Kılıcın altında mesh partı var şurada gördüğünüz gibi. Bunu tıklıyoruz. Burada bir texture ID ihtiyacımız var. Bunun için de Roblox'un developer sayfasına gitmemiz gerekiyor. Create.roblox.com'a giderek geliştirici sayfamıza giriş yapıyoruz. Sol tarafta Creations, Development Items'a basıyoruz ve yukarıdan Decals'e basıyoruz. Burada yapmamız gereken texture dosyamızı buraya ekleyip oradaki ID numarasını kopyalamak. Upload Asset dedik. Tekrar Upload dedik. Gördüğünüz gibi texture dosyamız burada. Aç diyorum. Yükledi. Tekrar Upload dedikten sonra artık bir ID'ye sahip olacak. Şu şekilde geldi. 3 noktaya basıp bakın Copy Asset ID var. Bize Asset ID lazım değil. Burada ihtiyacımız olan Copy Texture ID. Kopyaladık. Tekrar Roblox Studio'ya geri dönüyoruz. Roblox Studio'da Mesh Part'ı zaten seçmiştik. Şurada Texture ID kısmı var. Yanına gelip kopyaladığımız ID numarasını yapıştırıp Enter'a basıyoruz ki şu şekilde istediğimiz formata Roblox Studio otomatik olarak çevirsin. Şu anda gördüğünüz gibi kılıcımız hazır. Burada önemli olan şu anda ne? Bu kılıcı UGC'ye yani bir aksesuara çevirmek istiyoruz. Bunda bir karakterin sırtında takılı olacak. İlk olarak bu kılıcın aksesuara çevirmeden önce tam olarak karakterde yerleşim şeklini ayarlamamız gerekiyor. Bunun için eklentilere geliyorum. Load karakter eklentisiyle ekrana bir noob ekleyeceğim. Renkli bir noob olsun. Şu noob'umuzu ekleyelim. R6 olarak ekledim noob'u. Şu şekilde aldım. Şimdi kolay olması için noob'umuzu seçin. Bakın burada position değeri var. Position değerini kopyalayalım. Sonra kılıcı seçtik. Kılıcın position değerini yerine yapıştırıp bastığımızda noob'umuzun üzerine geliyor kılıç. Ve bunun ayarlamasını, yer ayarlamasını yapalım. Şimdi kılıcımızı karakterimizin ortasına taşıyorum. Şöyle taşıdık. Döndürme işlemini yapalım. Şöyle döndürme işlemini yaptım. Tam 90 derecelik bir döndürme yaptım. Şöyle karakterimize tam temas edecek şekilde ayarlamam gerekiyor. Şu şekilde fena olmadı. Şimdi kılıcımızı biraz daha çevirmek istiyorum. Sanki şöyle iyi oldu gibi. Arkadan görünüşü güzel. Şöyle önden de bakıyorum. Gerçekten güzel bir görüntü oldu. Tam olarak buraya kılıcımızı konumlandırabiliriz. Şimdi kılıcımızın konumunu da ayarladıktan sonra bunu bir aksesuara çevirmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için de yine bir eklenti kullanıyoruz. Eklentimize geldik. Asset Creator diye hazır bir eklentimiz var. Eğer sizde eklentiler kısmında gözükmüyorsa ana sayfaya gelin. Araç kutusu diyelim. Bakın Creator Store'da eklentimizin adı Asset Creator buraya yazıyoruz.
Bakın seçenekler geldi. Bizim için ihtiyacımız olan plugin şurada hazır halde var. Buradan basarak indirebilirsiniz. Ben de şu anda kurulu olduğu için buradan devam edeceğim. Eklentimize geldik. Eklentimizi açıyoruz. İlk olarak bize ne soruyor? Bu bir araç mı yoksa bir takı mı? Bizimki bir takı, aksesuar. Ona bastık ve next dedik. Diyor ki aksesuarı seçin. Aksesuarımız kılıç. Seçtik. Daha sonra diyor ki aksesuarın takılı olduğu karakteri seçin. Şu anda bu noob'umuza takılı. Next dedik. Aksesuarın burada bize türünü soruyor. Şapka olabilir, saç olabilir, ne bileyim boyunluk olabilir. Ama bizimki body pack. Body pack'i seçtik. Next dedik. Burada da klasiği seçip next diyoruz. Şu uyarıda bize diyor ki karakterin 11'im üzerinde yeni aksesuarımız oluşacak diyor. Next dediğimizde gördüğünüz gibi aksesuarımız oluşmuş oldu. Aksesuarımız sağ tarafta gezginde de görülüyor. Buna yeni bir ad verelim. Sword Katana olarak adlandırdım. Şimdi bu aksesuarımızın düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için ekrana yeni bir noob daha ekleyelim. R6 olarak noob'umuzu ekledim. Şöyle yanına alalım. Bakın burada yeni bir karakterimiz var noob. Şurada da aksesuarımız var sağ tarafta. Aksesuarı tutup yeni noob'umuzun içine atıyorum. Bakalım istediğimiz yerde konumlanacak mı? Bıraktım. Bakın kılıcımız, aksesuarımız, yeni takı olan aksesuarımız tam bizim ayarladığımız şekliyle noob'un takar takmaz istediğimiz konumda belirdi. Bu şekilde aksesuarımızı hazırlamış olduk. Şimdi yapmamız gereken ne? Bu aksesuarı Roblox'a kaydetmek. Bu aksesuarı Roblox'a kaydetmek için ne yapıyoruz? Sağ tarafta aksesuarımızı seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Alt tarafta kaydet dışı aktar var. Roblox'a kaydet. Burada bir isim veriyoruz. Sword Katana ismi kalabilir. Bu kılıcımızın bir hikayesi var da burada yazabiliriz hikayeyi. Burada Development Item ya da Avatar Item olarak iki seçenek var. Biz burada Avatar öğesini seçtik. Varlık kategorisi dediğinde vücut, kafa, ayakkabı, arka taraf aksesuarı. Bizimki backpack'te hatırlıyorsunuz. Gerçekten arka taraf aksesuarımı bir doğrulama yapıyor. Konum olarak başarılı diyor. Oluşturan benim. Ve bu aksesuarı kaydedebilmeniz için Roblox'a sizden 80 Robux istiyor. Açıklama kısmını tamamlamadığımız için ödeme aktif olmuyor. Açıklamaya hemen bir şey yazalım ve satın alma işlemimizi tamamlayalım. Ekrandan göreceğimiz üzere kılıcımızı karşı tarafa Roblox'a kaydettik. Başarıyla gönderildi diyor. Burada bir onaylama sırası var. Şu anda o sıraya alındı. Kısa bir zaman sonra aktif şekilde bu item'ı görebileceğiz. Roblox'a kaydetme işlemimiz başarıyla oluşmuş mu? Bir de gelin createroblox.com'dan kendi hesabımıza girerek kontrol edelim. Hesabımıza girdik createroblox.com'dan. Sol tarafta Creations. Şurada açılan menüden Avatar Items tıklıyoruz. Bu neydi? Aksesuar. Burada aksesuar listesi geliyor. Bizimki neydi? Arka aksesuarıydı. Bakın Sword Katana burada. Şöyle gördüğünüz gibi onayı da almış ve artık burada görebiliyoruz. Bakın şu anda satışta değil, off sale diyor. Üzerine basalım. Gerekli ayarlamaları buradan yapabiliriz. İsmi düzgün gözüksün diye Sword Katana dedim. Şurada bir açıklamamız var. Non-limited sınırsız şekilde ya da limited belli sayıda satabiliriz. Bizimki non-limited olsun. Yani her isteyen alabilir. Şimdi buraya geldiğimizde fiyatlandırma var. Bizim bu aksesuarımız için en düşük verilebilecek fiyat 140 Robux. Yani taban fiyat diyoruz buna. Biz buradan değil de bu taban fiyatın 40 Robux üzerine satmak istiyoruz. Bakın bastığımızda bu item'ın satış fiyatı ne oldu? 180 Robux. Yani her bir satılan şey için 180 Robux kazanacağız. Burada satış yerleri ayarları var. Ve gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz bir item'ı markette satabilmek için bir markette yayınlama fiyatı var. Bu da 1000 Robux. Biz 1000 Robux verdiğimiz takdirde bu item'ımız markette yayınlanacak ve bunu satın alan her kişiden 180 Robux kazanmış olacağız. Publish item tuşuna bastığımız anda ne olacak? Marketplace'de gördüğünüz gibi sınırsız sayıda ücretsiz olmadan Marketplace ve diğer tecrübe alanlarında bunun satışı mümkün olacak. Siz de kendi UGC'lerinizi bu şekilde tasarlayıp markette satışa sunabilirsiniz. Tasarlamış olduğunuz UGC itemlarının Roblox'a kaydedilmesi için item'a göre değişmekle birlikte 80 ile 200 Robux arası bir ödeme yapıyorsunuz. Ancak bunları markette satmak istediğinizde ise markette bu ürününüzü sergilemek için 1000 Robux ödeme yapmanız gerekiyor. Bu videoyla kendi UGC item'ımızı bir backpack olan yani sırt item'ımızı tasarladık. Bunu Roblox'a kaydettik ve bunu nasıl markette yayınlayacağımızı öğrendik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.